Selamın aleyküm. Allah dostları. Menkıbeler kitabına hoş geldiniz. Bugün sizlerle yine zamanı ve mekanı aşan bir hikayeye yolculuk edeceğiz. Bu sadece bir hikaye değil, bir gönül penceresi, bir iç sesin yankısı. Her hikayede bir ders, her cümlede bir iz saklı. Belki bugün dinleyeceğiniz menkıbe size tanıdık gelecek. Belki de hiç beklemediğiniz bir yerden dokunacak yüreğinize. Kulaklığınızı takın, gözlerinizi kapatın ve bırakın bu hikaye sizi olduğunuz yerden alıp bambaşka diyarlara götürsün. Çünkü anlatacaklarımız sadece bir hikaye değil, yürekten yüreğe bir yolculuk. Hazırsanız, Menkıbeler kitabının yeni sayfası açılıyor. Henüz batmış günün ardından doğmakta olan ayın ışığında, denizin derinliklerindeki bir inci gibi parıldıyordu. Evler güzeldi. Balkonları, karanlığı kovan bakır fenerlerle süslenmişti. Büyük şehrin çarşısında hala bir yaşam vardı. Sessizce sıralanmış dükkanlar arasında tüccarların sesleri yükseliyor. Günün kalan mallarını satmaya çalışıyorlardı. Ortamı saran taze ekmek ve baharat kokusu insanın ruhunu sarhoş ederken, bu güzel kokuların ardında sinir bozucu bir gölge vardı. Kendi dükkanında, şehrin en zengin ve en açgözlü tüccarlarından olan Remzi, gururla ve kibirle kabarmış halde çalışanlara lanetler savuruyor. Suratlarına bağırıyor. Emirlerini hoyratça dayatıyordu. İşçiler, bir tebessüm bile görmeden, mahkum gibi çalışıyorlardı. Hiçbir zaman güzel bir söz duymaz, sürekli azarlanır. Sadece paraya olan muhtaçlıkları nedeniyle bu zulme katlanırlardı. Herkes Remzi'nin zalim olduğunu bilirdi ama geçim sıkıntısı insanları tekrar tekrar ona dönmeye mecbur bırakırdı. Az da olsa bir ücret, karın doyurmak için yeterdi. İşçiler onun sert emirlerini yerine getirip işi tamamladıklarında yaşlı bir adam, evindeki aç çocuklarına yiyecek almak ümidiyle erken ayrılmak istediğini söyledi. Yevmiyesini istemek için elini uzattığında Remzi ona küçümseyici bir bakış attı. Aşağılamaktan zevk alır gibi. Ardından bağırdı. "Para mı istiyorsun? Nasıl cesaret edersin? Sen o çömlek vazoyu kırdın. Defol dükkanımdan, bir daha da gelme." Yaşlı adam şok olmuştu. Evet, bir çömlek düşüp kırılmıştı. Ama değeri Remzi'nin serveti yanında bir hiçti. Adam yalvardı. Yevmiyesinden kesilmesini istedi. Ancak Remzi, öfkeyle reddetti. Hatta adamı dövmeye bile kalktı. Yaşlı adam, gözleri yaşlı, başı eğik biçimde dükkandan çıktı. Evine eli boş nasıl döneceğini bilmiyordu. Kalabalığın gerisinden genç bir adam olan Yaman, tüm sahneyi sessizce izliyordu. 20'li yaşlarının başındaydı. Gözleri dikkat kesilmişti. Bedeni sanki duvarların arasından sıyrılmak için yaratılmış gibi inceydi. Yetim olarak sokaklarda büyümüş, çektiği sıkıntılara rağmen vicdanını koruyabilmişti. Çarşıda Yaman Deli Fişek lakabıyla tanınırdı. Rüzgar kadar hızlı, kedi gibi çevik ve sessizdi. Sıradan bir hırsız değildi. Neşeli bir hırsızdı. Sadece karnını doyuracak kadar çalardı ve yalnızca kibirli zenginleri hedef alırdı. Fakirleri unutan, servetlerini saklayan, Allah korkusu olmayan insanlardan çalardı. Remzi onun kara listesinin başında yer alıyordu. Remzi'nin yaşlı adama yaptığı muameleyi görünce, onu takip etmeye karar verdi. Nerede yaşadığını öğrendikten sonra, gece şehir uyuyunca, sokaklar sessizliğe büründüğünde harekete geçti. Remzi'nin malikanesinin surlarına yaklaştı. Işıksız pencereleri, sahibinin iç dünyası kadar kasvetliydi. Yüksek olsalar da Yaman'ın bedeni için ulaşılmaz değillerdi. Üst katlardan sızan solgun ışığın uzağında,
en karanlık pencereye yöneldi ve kendi kendine mırıldandı. Bu aptal tüccar bir dersi hak ediyor. Bugün hem bana hem de onuru kırılan yaşlı adama yetecek kadarını alacağım. Sadece birkaç dakika sonra Yaman malikaneye açık bir pencereden girdi. Sessiz adımlarla çalışma odasına ulaştı. Orada eski bir demir kasa gördü. Üzerinde taşıdığı ve kendi elleriyle yaptığı küçük bir aletle kilidi ustalıkla açmaya başladı. Kasa açıldığında bir avuç akçe ve kağıt para aldı. Gözleri, kasanın köşesinde parlayan küçük bir ahşap kutuya takıldı. Sanki içinde mücevher ya da altın varmışçasına elini kutuya uzattı ve onu aldı. O doymak bilmez tüccarın malıydı. İçinden geçirdi. Bu sandıkta ne varsa, mahallenin bir dul kadınının ya da yoksulun açlığını gidermeye yeter. Onlar, açgözlü Remzi'den daha layıktır buna. Dönüp pencereden kaçmaya yeltendiğinde, odanın içinde yankılanan gür ve öfkeli bir sesle irkildi. "Seni pis hırsız! Alçak!" Tüccar Remzi, kapının eşiğinde duruyordu. Üzerinde gösterişli ipek giysisiyle, yüzü öfkeyle kıpkırmızı kesilmişti. Gözleri alev gibi yanıyordu. En yüksek sesiyle haykırdı. "Ahmaklar! Bu serseri kasamı soydu. Yakalayın onu, gerekirse yere serin. O sandık benim, onun değeri paha biçilemez." Yaman, can havliyle koştu. Pencereden çatıya, oradan da surlara atladı. Remzi'nin adamları peşinden bağırıyor. Onu kovalamak için çırpınıyorlardı. Ama Yaman'ın bilmediği bir şey vardı. Değerli bir ganimet diye düşündüğü o sandık, büyük bir sırrı saklıyordu. Neredeyse unutulmuş bu eski sır, Remzi'nin uğruna adam öldürecek kadar koruduğu bir karanlığı barındırıyordu. Yaman, soğuk rüzgar ceketini savururken malikaneden uzaklaştı. Ay onu gözetliyordu. Adeta asil bir suça tanıklık ediyordu. Dakikalar sonra, tarlaları ve toprak yolları gizlice aşarak şehrin kenarındaki küçük bir kulübeye ulaştı. Kapıyı nazikçe çaldı ve eşiğin altına küçük bir kese bıraktı. İçinde Remzi'den aldığı tüm paralar ve üzerine küçük bir not iliştirilmişti. "Sana ve çocuklarına. Adaleti seven birinden." Sonra sessizce uzaklaştı. Ceketinin astarında hala o ahşap sandığı taşıyordu. İçinde ne olduğunu bilmiyordu ama yalnızca gündüz açmaya karar vermişti. Şehirden ayrılacak, ortalık sakinleşinceye kadar gizlenecekti. Yoluna devam etti. Yüksek şehir surlarının ardında doğuya yöneldi. Geniş ovalarda ticaret yolunu takip etti. Şafak belirince, dinlenmek için küçük bir tepenin yanında durmaya karar verdi. Sarkan dallarıyla bir ağacın gölgesine yaklaşarak, kendisini gizleyebileceğini düşündü. Ulaştığında yere uzandı. Uzun hançerini başının yanına, sandığının bulunduğu çantasının da yakınına koydu. Ayakkabısını yastık yaptı. Gözlerini huzurla kapattı. Toprak, onu o zorlu geceden sonra adeta bağrına basıyordu. Derin bir uykuya daldı. Ta ki, ortalığı çınlatan öfkeli bir sesle birdenbire sıçrayana kadar. "Evet, sen, derhal kalk ve koyunlarımı geri ver." Yaman gözlerini hızla açtığında karşısında bir genç kız duruyordu. Güzel, çiçek çağında bir kız. Kararlı bir duruşu vardı. Basit bir elbise ve küçük bir başörtü giymişti. Sağ elini uzatmış, elindeki hançeri tehditkar biçimde tutuyordu. Keskin bakışları ışıldıyor. Arkadan yükselen sabah güneşi, bedeninin etrafında bir ışık halesi oluşturuyordu. Yaman'ın gözünde, tıpkı çocukken hayal ettiği melekler gibi görünüyordu. Uzun uzun ona baktı. Sonra alaycı bir tonla sordu.
Sen de kimsin kızım? Ne istiyorsun benden? Yavaşça ayağa kalktı. Kız keskin bir sesle cevap verdi. Benim adım Asya. Sabahın köründe tüm aşağılık hilelerinle babamın koyunlarını çaldın. Ayak izlerini takip ettim ve işte buradasın. Nerede benim koyunlarım? Hırsız. Yaman, elindeki hançere bakarak güldü. Sana inanıyorum güzel kız. Benim hırsız olduğum doğru. Ama hangi koyunlardan bahsettiğini gerçekten bilmiyorum. Konuşup duruyorsun. Şu hançeri elinden bırak. Yoksa kendini yaralayacaksın. Sakince anlat bana. Ne oldu? Kız birkaç adım geri çekildi ve şöyle dedi. Babamla birlikte buraya yakın dağın eteklerindeki düzlükte yaşıyoruz. Koyunlarımızı otlatıyor. Etini ve sütünü satarak geçimimizi sağlıyoruz. Geçen gece ahırın yakınında garip sesler duydum. Sabah çıktığımda bazı yavru koyunların kaybolduğunu fark ettim. İzlerini takip ederek seni burada, ganimet peşinde uyuyan bir hırsız gibi buldum. Yanında da o tuhaf sandık. İçimden, bu kesin planı kuran kişidir, diye geçirdim. Yaman aniden yerinden fırladı. Bekle biraz, diye bağırdı. Çevresine bakındı, çılgınca etrafı aradı. Sonra haykırdı. Sen, uyurken bana yaklaştın ve hançerimle sandığımı aldın, öyle değil mi? Asya hafifçe güldü. Evet aldım ve ancak koyunlarımı geri verirsen sandığını vereceğim. Yoksa köy büyüklerine gider. Senin bir hırsız olduğunu söylerim. Yaman ayağa kalktı. Biraz utanmıştı ama kızmamıştı. Cesaretine ve saf yürekliliğine şaşırarak şöyle dedi. Sen delisin galiba kızım. Silahsız bir şekilde tek başına hırsız mı kovalıyorsun? Üstelik diyorsun ki babam yaşlı biri. Eğer ben gerçek bir hırsız olsaydım, seni çoktan kaçırmış ya da öldürmüş olurdum. Şimdi bile kaçabilirim buradan. Kız biraz endişelenmişti ama cesaretini koruyarak şöyle dedi. Ama hala buradasın, kaçmadın. Sandığın bende, hançerinde. Söyle bana, nerede koyunlarım, hırsız? Yaman, olup biteni anlamakta zorlanıyordu. Küçük bir kız, elinde hançerle karşısında dikilmiş, cesaretle bir hırsızı tehdit ediyordu. Gözleri kararlı, sesi titremiyordu. Bu gözü pek tavır karşısında Yaman'ın içinde garip bir kıpırtı belirdi. Yüreğinden yükselen bir koruma isteği. Onu, bu uçsuz bucaksız arazide tek başına bırakırsa, bir çetenin ya da kötü niyetli birinin eline düşmesinden endişe etti. Kısa bir duraksamanın ardından, Yaman hafifçe tebessüm etti. Sesinde hem teslimiyet hem de yorgunluk vardı. Pekala dedi. Kazandın. Karşındayım. Ama koyunlarını çalan ben değilim. Benden ne istiyorsan al ve yoluna dön. Hançerim de sandığımda zaten senin elinde. İçine hala bakmadım. Açıkçası umurumda da değil. Onu yalnızca dün gece almıştım. Kız çevresine göz gezdirdi. Ardından biraz çekingen bir sesle hançerini yeniden kaldırdı. Tamam, sanmıyorum ki çalan sen olasın. Ama hırsızların nasıl düşündüğünü bilirsin, değil mi? Belki bana yardım edebilirsin onları bulmamda. Lütfen, tek başımayım. Babam yaşlı, olan biteni bile bilmiyor. Yaman gülümsedi, başını salladı. Sen gerçekten garip bir kızsın. Hiç mi korkmazsın benden? Neyse sana eşlik edeceğim. Koyunlarını arayacağız. Seni evine kadar bırakacağım ve sandığımı geri alacağım. Anlaştık mı? Şimdi söyle, koyunlarını kaybettiğin ahır nerede? Ama dürüst olayım. Önce yiyecek bir şeye ihtiyacım var.
Arama işine başlamadan önce karnımı doyurmalıyım. Eviniz yakın mı? Kız gülümsedi, hançerini yanına bıraktı. Sonra yakındaki bir düzlüğü işaret ederek dedi ki, hemen şuradaki çayırda, orada. Hadi, beni takip et. Ve gerçekten de, Yaman yeni bir günde, tuhaf bir göreve hazırlanıyordu. Yanında garip, masum bir kız vardı. Ama aynı zamanda güzeldi. Hemen arkasından yürümeye başladı. Adımlarını çayırlardan, sakin düzlüklere doğru takip etti. Güneş yükselmiş, gökyüzünün tam ortasında parlamaya başlamıştı. Isısı havayı ısıtıyor. Altın renkli ışıklarıyla çiğli otların üstüne dökülüyordu. Yaman hala anlam veremiyordu nasıl olmuştu da küçük bir kızla, hayatından tamamen uzak bir görev için yola koyulmuştu. Ama bir şey vardı, konuşmalarında, gözlerinde, o saf yüreğinde, yıllardır ilk defa Yaman'a kaçmaması gerektiğini hissettirmişti. İkili, çamur ve taştan yapılmış, etrafı yabani ağaçlarla çevrili küçük bir eve ulaşmıştı. Arka köşede, tahtadan bir ağıl yükseliyordu. Asya kapıyı açtı. Yaman'dan ön bahçede beklemesini istedi ve aceleyle içeri girdi. Yaman çevreyi incelerken içeriden Asya'nın sesi heyecanla yükseldi. "Baba, misafirimiz var. Yolda bana yardım etti. Kayıp koyunları bulmamıza da yardım edecek." Yaman, kızın kendisini böyle tanıtmasına hiç hazırlıklı değildi. Ama içi, garip bir rahatlık ve tatmin hissiyle doldu. Belki de uzun zamandır duymadığı bir sıcaklıktı. Derken Asya'nın babası kapıdan ağır adımlarla çıktı. 50 yaşını geçmiş, heybetli yüz hatlarına sahip, uzun sakallı ve saçları aklarla süslenmişti. Elindeki tahta bastona yaslanarak yürüyordu. Yaman'ın gözleri ona çevrildiğinde zaman bir an durdu. Geceki soygunu hatırladı. Remzi'nin öfkeli yüzü gözlerinin önünde belirdi. O büyük dükkanın ve gösterişli malikanenin sahibi. Ama şimdi karşısında duran adamın yüzü, tıpatıp aynıydı. Mimikleri, duruşu, hatta sesi, tanıdık geliyordu. Bu bir tesadüf müydü? Yoksa kaderin dokuduğu daha büyük bir hikaye mi vardı? Yaman hemen ileri atıldı. Adamın koluna destek oldu. Adını sordu. Adam gülümseyerek yanıtladı. "Adım Fevzi Ömer, evladım." Yaman'ın elleri titredi. Ömer, Remzi'nin babasının adı. Demek bu adam sadece benzeyen biri değil. Muhtemelen onun kardeşiydi. Yaman içindeki şüpheleri dışa vurmadı. Düşüncelerini toparladı. Adamın bitkinliğini görüp geçiştirdi. Çoban Fevzi güler yüzle karşıladı. "Hoş geldin evladım. Mütevazı evimize şeref verdin. Kızım birazdan yemek getirecek." Yaman da nazikçe selam verdi. "Şeref bana ait, Fevzi amca. Benim adım Yaman, şehrin Yeni Kapı muhafızlarındanım. Kızınızı hırsızların izini sürerken gördüm. Yardım teklif ettim. İnşallah koyunları çalanı bulacağız." Bu kadar konuşmamın yeterli olduğunu düşünerek sustu. Tam anlamıyla yalan söylememişti. Ama gerçeği de gizlemişti. Fevzi ona hafif bir gülümsemeyle baktı. Sanki genç adamın anlattıklarının ardında başka bir şeyler olduğunu hissediyor gibiydi. Ama yorum yapmadı. Birkaç dakika sonra Asya elinde büyük bir siniyle çıktı. Hep birlikte sofraya oturdular. İlk başta sessizlik hakimdi. Ardından Asya koyunların kaybolduğu andan Yaman'la tanıştığı ana dek olanları babasına anlatmaya başladı. Fevzi ilgiyle dinliyor. Hafif tebessüm ediyordu. Yaman ise sessizce onu gözlemliyordu. Mimiklerini, tonlamasını,
kendisine dair bir ipucu arıyordu. Kalbindeki şüphe büyüyordu. Kahvaltı bitince Yaman, ağılın çevresini daha yakından incelemek istediğini söyledi. Deneyimli bir göz, kısa sürede orada fark edilmemiş izleri yakalayabilirdi. Ve gerçekten, batı köşesinin biraz gerisinde, kıyıya yakın bir yolda toprak üzerinde küçük ayak izleri buldular. İzler çoktu. Biri yalın ayaktı. "Çocuklara ait," dedi. Yaman alçak sesle, ikisi birlikte sessizce izleri takip etmeye başladılar. Bir tepenin ardında, eski bir duvarın gölgesinde 5 çocuk kıvrılmış yatıyordu. Üzerlerindeki giysiler yıpranmıştı. Bedenleri yorgun ve kir içindeydi. Yanlarında bir çuval duruyordu. İçinde koyun postları, biraz parçalara ayrılmış et ve tel örgüye takılmış yün. Yaman ve Asya çocukları uyandırdı. Gözlerinden uyku akıyordu ve yakalandıkları için korkudan titriyorlardı. Asya diz çöktü. Çocuklardan birine usulca seslendi. "Koyunları siz mi aldınız?" En büyükleri başını eğdi. Gözleri dolmuştu. "Açtık," dedi. "Yardım isteyecek kimsemiz yoktu." Yaman o an başını çevirdi. Boşluğa baktı. İçinde bir yanıyla öfke, diğer yanıyla ağır bir anlayış vardı. Çünkü o da bir zamanlar yalnızdı. Çünkü bu çocuklar sadece suçlu değil, unutulmuştu. Bir saat dolmadan mideler doymuştu. Açlık, yerini sessiz bir huzura ve bir nebze güven duygusuna bırakmıştı. Çocuklar yemeklerini yerken gözlerinde yalnızca minnettarlık okunuyordu. Korku ve çaresizlik bir süreliğine uzaklaşmıştı. Yaman kenarda sessizce olan biteni izliyor. Geçmişinin izleriyle yüzleşiyordu. O bir zamanlar bu çocukların yaşadıklarını yaşamıştı. Şimdi ise geçmişin içinden çıkarak birilerinin hayatında fark yaratıyordu. Asya, çocukların önüne biraz daha su ve ekmek koyarken Yaman'a döndü. "Onları burada bırakamam. Babamla konuşacağım. Belki birkaç günlüğüne burada kalabilirler. Ben de o esnada babamla konuşurum." Yaman başını salladı. Sesi nazikti. "İyi düşünmüşsün. Ama bu mağara tehlikeli, gece soğuk olur. Belki onları eve yakın bir yere alabiliriz." Sabah neredeyse bitmiş. Akşamın gölgeleri mağaranın ağzına düşmeye başlamıştı. Çocuklardan en küçüğü, elindeki boş çanakla yaklaştı. "Teşekkür ederim. Beni ilk defa birisi sevdi bugün." Sözleri Yaman'ın yüreğine dokundu. İçindeki eski yaralar yeniden sızlarken, bu söz bir merhem gibi üzerine yayıldı. Asya çocuklara dönerek dedi: "Artık yalnız değilsiniz. Bu dağlar da, bu gökyüzü de sizi koruyacak. Ama bir şartla. Bir daha başkasının malına el uzatmayacaksınız." Çocuklar başlarını salladılar. Kimisi gözyaşı döktü. Kimisi sessizce gökyüzüne baktı. Yaman, cebinden küçük bir kese çıkarıp ortaya koydu. "Burada biraz para var. İdare edersiniz. Ama gelecekte çalışıp kazandığınızda, sizde muhtaç olanlara yardım edeceksiniz. Söz mü?" Çocuklar hep bir ağızdan söz dedi. Ve böylece, mağaranın sessizliğinde hem bir suç çözüldü, hem de bir başka hayat başladı. Göçebe bir ruh olan Yaman ve cesur yürekli Asya, bir grup yalnız çocuğa sadece yemek değil, umut da verdiler. Gözlerdeki endişe dağılmış, yüreklerde bir sıcaklık belirmişti. Asya çocuklara doğru eğildi. Elleriyle başlarını okşayarak dedi: "Burada dağların arasında saklanarak yaşayamazsınız. Bizim geniş bir evimiz, çalışacak topraklarımız var. Eğer dürüstlükten ve çalışkanlıktan şaşmayacağınıza söz verirseniz, karşılığında iş, sıcak bir yemek ve güvenli bir yuva size ait olacak."
Çocukların gözleri şaşkınlıkla açıldı. Birbirlerine baktılar. Ne duyduklarını anlamaya çalıştılar. En büyükleri "Bu gerçekten doğru mu?" diye sordu. Asya gülümsedi. "Evet, tamamen gerçek. Ben yalnız bir kızım. Babam, Allah onu korusun, sizin gibi gençlerin varlığından memnun olur. Siz benim kardeşlerim olacaksınız." Yaman tüm bu sözleri hayretle izliyordu. Yüzünde yavaşça beliren bir tebessümle kendi kendine düşündü. Hayatında bu kadar saf bir kalple, bu kadar cesur bir ruhla karşılaşmamıştı. Basit bir merada yaşam süren bir kız. Ama içinde öyle bir yürek vardı ki, yabancı yetimlere bile evinin kapılarını açıyordu. Babası yaşlıydı, evi küçüktü ama ruhu büyüktü. Zaman geçti, herkes geri dönüş yoluna koyuldu. Çocuklar sırayla yürüyordu. Ellerinde ufak eşyaları, yanlarında Asya, gururlu bir anne edasıyla. Yaman ise sessizce arkalarından ilerliyor. İçinde kabaran duyguları gizlemeye çalışıyordu. Eve döndüklerinde Asya, babasına yemek ikram etti. Olan biteni tüm detaylarıyla anlattı. Çoban Fevzi dikkatle dinledi. Sonra çocukları çağırdı. Onları karşıladı ve bahçedeki boş alana yataklarını hazırlamalarını istedi. Akşam olduğunda herkes, evin arka avlusunda toplandı. Hafif bir kandil ışığı ortamı aydınlatıyor. Odun kokusu ve dumanın yumuşak aroması havaya karışıyordu. Çoban Fevzi, çocuklara hikayeler anlatıyor. İsimlerini soruyor. Onlarla birlikte gülüyordu. Yaman biraz geride, sessizce izliyordu. Ve o sırada Asya yanına geldi. Elinde küçük sandık ve uzun hançer vardı. Sessizce eşyaları ona uzattı. Yanında oturdu. Akşamın sessizliği, hafif esintilerle sarılıyordu. Sonunda Asya konuştu. "İşte hançerin ve o değerli sandığın. Açmayı planlamıştım ama şimdi buna gerek kalmadı. Açmak senin hakkındır." Yaman ona uzun süre baktı. Sonra sözcükler yavaşça döküldü dudaklarından. "Asya, sen gerçek bir kraliçesin." Kızın yanakları kızardı. Başını eğdi. Gülümsedi. "Ben sadece bir çobanın kızıyım." Yaman güldü. "Sen bundan çok daha fazlasısın. Hadi, otur, sandığı birlikte açalım." Sandığı dizlerinin üzerine koydu. İçinden ne çıkarsa çıksın Asya ile paylaşmaya karar vermişti. "İçinde ne olursa olsun," dedi. "Yetimlere destek olsun. Onlar artık bu evin evlatları." Sandığı açarken Asya onun yanındaydı. Gözlerinde merak, içinde bir umut. Sandığın kapağından eski, kısık bir ses yükseldi. Sanki yıllardır dokunulmamıştı. İçinden çıkan şey, Yaman'ın beklediği gibi mücevherler ya da altınlar değildi. İçindekiler belgelerdi. Renkleri solmuş, bir zamanlar zarifçe düzenlenmiş, ipek şeritle bağlanmış evraklar. Yaman'ın yüzü bir anda şaşkınlığa büründü. Beklentileriyle gördükleri arasında koca bir uçurum vardı. Ama sandığın taşıdığı sır, görünenden daha büyük olabilirdi. Yaman ve Asya sandıktaki evrakları Çoban Fevzi'ye gösterdiler. Gözleri dolmuştu. Sesi titriyordu ama içinde bir dinginlik vardı artık. Asya'nın sorusu, sabırla dokunan bir gerçeğin kapısını aralamıştı. Çoban Fevzi derin bir nefes aldı. Sonra gözlerini açtı ve yavaşça konuşmaya başladı. "Baban, yani ben bir zamanlar ticaretin içinde, şehrin merkezinde tanınan bir esnaftım. Dükkanım, evim, hatta o saray dedikleri yer bile bana aitti. Ama daha önemlisi, gönlümde bir yer vardı yalnız kalan çocuklara, yetimlere.
Bu yüzden babamla birlikte bir hayır yurdu kurduk. Ama sonra kardeşim, Remzi, o değişti. Açgözlülük onu dönüştürdü. Babam, tüm mal varlığını bana devretmeye karar verdi. Elimde imzalı belgeler vardı. Ama bir gece, babamın hastalandığı vakitlerde, Remzi belgeyi çaldı, imzayı taklit etti. Beni evimden ve şehrimden kovdu. O günden beri burada yaşarım. Ben seninle yeni bir hikayeye başladım, kızım. Sana asla geçmişi yüklemek istemedim. Asya onu dikkatle dinliyordu. Artık gözlerinde hüzün değil, gurur vardı. Elini babasının elinin üzerine koydu. Sen geçmişini bir yara gibi değil, bir ışık gibi taşıyorsun baba. Şimdi o ışığı yeniden yakmanın zamanı. Fevzi gülümsedi. Gözleri dolu dolu. Eğer yanımda sen ve bu çocuklar varsa, belki gerçekten yeniden başlayabiliriz. Bilmiyordum. Gerçeklerin bu gece ortaya çıkacağını. Ama anlaşılan, Allah böyle emretti. Vardır bu işte hayır dedi. Babam, Allah rahmet eylesin, yumuşak kalpli, zengin bir tüccardı. Fakirleri sever, muhtaçlara el uzatırdı. Şehirde bir yetimhane inşa ettirmişti. Küçük bir erkek kardeşim vardı. Remzi. Aceleciydi, çabuk sinirlenirdi. Sürekli şikayet ederdi ve savurgan biriydi. Onu yola getirmek için çok uğraştım ama olmadı. Babamın vefatından sonra vasiyetin okunacağı gün, adliyede bir araya geldik. O an öğrendim ki, her şey Remzi'ye bırakılmıştı. Gerçekten şaşkına dönmüştüm. O zamanlar annen sana hamileydi. Hem de oldukça hastaydı. Ben ona bakmakla ve dükkanla ilgilenmekle meşguldüm. Ama kardeşim, annemden ve babamdan olan kardeşim, bu durumu fırsat bildi. Sadece tüm mal varlığımı almakla yetinmedi. Beni malikaneden de kovmaya kararlıydı. Ve bana kelimesine şunu söyledi. Eğer şehre dönersen, kanın boynuma. Dahası, karımı tedavi ettirmek için ne para verdi, ne yemek almam için bir kuruş. Şehri terk ettim. Ağzımda bir acılık vardı ki, hala unutamam. Hasta olan anneni küçük bir arabaya yerleştirdim. Hiçbir şeyim yoktu. Ne para, ne koruma, ne onur. Yanımda yalnızca Allah vardı. Asya, babasına kadıya başvurmaktan, itiraz etmekten bahsetmek üzereydi. Ama sustu. Çünkü babasının yanaklarından ilk defa dökülen yaşları gördü. Çoban Fevzi sözlerine devam etti. Yaşamayı seçtim. Gece, yalnızca Allah bana refakat ederken yola çıktım. Ama felaketle karşılaştım. Yolun ortasında bir grup haydut önümüze çıktı. Onları görünce sonumun geldiğini sandım. Çetenin lideri bana yaklaştı. Yüzüme baktı, annenin haline baktı. Bana bir soru sordu ki asla unutamam. Remzi isimli tüccar, neden kendi kardeşinin canını istesin? Çoban Fevzi'nin sesi boğuldu ama yine de konuşmaya devam etti. Kızım, hayal edebiliyor musun bunu? Kardeşim, babamın evinden karısıyla birlikte çıkmak zorunda kalan bana, canımı alması için özel olarak haydut tutmuştu. Haydutlar halimi görüp acıdılar. Eğer onların vicdanları olmasaydı şimdi hayatta olmazdım. Onlar bana yardım ettiler. Bu toprağı gösterdiler ve şehre geri dönme dediler. O zamandan beri burada yaşıyorum. Koyun güderek, ekin ekip biçerek, önce karımla, sonra seninle. Artık Asya her şeyi anlamıştı. Amcasının zulmünü,
babasının yıllarca sırtında taşıdığı sessiz acıyı. Ve ona sarılırken sıcak bir gözyaşı yanağından süzüldü. Usulca fısıldadı. "Ama neden baba? Neden hakkını aramadın? Neden bizim için savaşmadın?" Çoban Fevzi hafifçe gülümsedi. Gülümsemesinde dağlar kadar keder gizliydi. "Çünkü sen benim her şeyimdin. Seni kaybetmekten korktum. Temiz büyümeni istedim. Kinle kirlenmeyesin istedim. Ama sanırım hakikatler er geç yolunu buluyor." Asya başını eğdi. Sonra elindeki sandığı ve belgeleri babasına uzattı. Yaman'ın bulduklarını, Remzi'nin sahte vasiyetle herkesi kandırdığını anlattı. Konuşmasının sonunda babasının alnına bir öpücük kondurdu. Ardından kararlı bir tonla dedi: "Sana yemin ediyorum baba, bu zulüm artık devam etmeyecek. Bundan sonra susmayacağız. Ne senin için, ne de yetimhanede istismara uğrayanlar için. O yer, açgözlülüğün batağına dönüştü. Artık yeter. O adam bizim amcamız olmaya layık değil." Dışarıda Yaman hala uyanıktı. Gökyüzüne bakıyordu. Kız yanına geldi. Karşısına dikildi ve net, sarsılmaz bir tonla söyledi: "Zamanı geldi, Yaman. Hak, sahiplerine iade edilecek. Zalim olan bedelini ödeyecek." Yaman gülümsedi. Gözlerini ay ışığına çevirdi ve şöyle dedi: "Ben de seninleyim. Sonuna kadar." Ertesi sabah çarşı, her zamanki gibi kalabalıktı. İnsanlar mekanı doldurmuş, konuşmalar birbirine karışıyordu. Ama hava farklıydı. Ağırdı. Sanki güneş o sabah alıştığı sıcaklığı göndermemişti. Sabahın kendisi, yaklaşmakta olan bir şeye tanıklık ediyordu. Hafif bir toz bulutuyla yüklüydü hava. Tüccarların sohbeti, aralıksız süren bir arı vızıltısını andırıyordu. Birden ortaya küçük bedenli, yürüyüşü kendinden emin bir kız çıktı. Çarşının tam ortasında ilerliyordu. İnsanların bakışlarından ya da fısıltılarından korkmuyordu. Adımları keskin, arkasında 5 yetim çocuk yürüyordu. Çocuklar yalınayaktı ama başları dimdikti. Çarşıya tek başına yürüyen Asya'da, alışılmışın dışında bir tablo oluşturuyordu. Sessizlik pazarı sararken, onun güven dolu yürüyüşü özel bir yankı yaratıyordu. Her adımı, beklenen adaletin çağrısını taşıyor gibiydi. İnsanlar dönüp bakmaya başladılar. Fısıltılar yükseldi. "Bunlar yetimhaneden kaçan çocuklar değil mi? Ya önde yürüyen o kız kim?" Asya, Remzi'nin açgözlü dükkanının önüne ulaştı. Orada durdu, bir merak ve şaşkınlık fırtınası uyandırarak. Sonra elini kaldırdı ve herkesin duyacağı bir sesle konuştu. "Ben, Asya, Fevzi Ömer'in kızı, Tüccar Remzi'nin yeğeniyim. Bugün buraya geldim. Hem babamın, hem de kendi hakkımı talep etmek için. Dedemden kalan miras için. Ve babamın onurunu. Yetimhanede zulmedilen çocukları savunmak ve korumak için." Çarşı sustu. Hava ağırlaştı. Remzi dükkandan çıktı, önüne adamlarını iterek. Kalabalığı fark etti. Kızın yüzüne dik dik baktı. Sonra alaycı ve soğuk bir sesle dedi: "Yalan ve iftira, kardeşim yıllar önce öldü. Karısı da vefat etti. Ne bir oğlu vardı, ne bir kızı. Defol git, yalancı." Asya sakince yanıtladı: "Ben, Çoban Fevzi'nin kızı, Tüccar Ömer'in torunuyum. Babam hala yaşıyor. Hastaysa da yerini gösterebilirim.
Ama önce halkın önünde gerçekleri göstermek istedim. Remzi bağırmaya başladı. Ama bu sefer öfke değil korku vardı sesinde. Yeter artık. Yalanların sonu gelsin. Bir kızın bağırmasıyla miras mı kazanılır? Nerede delilin? Sahtekarsın sen. Diyelim ki kardeşimin kızı çıktın. Ne değişir? Babam tüm malları bana bıraktı. Kardeşime hiçbir şey kalmadı. Asya, uzun zamandır beklediği bir gülümsemeyle karşılık verdi. Öyleyse getir o vasiyeti. Eğer gerçekten dürüstsen. Remzi'nin yüzü dondu. Bir an bocaladı. Açıkça suçüstü yakalanmış gibiydi. Kızın, çalınan sandığı ve vasiyeti bildiğini anlamıştı. Remzi dikleşti. Gözleri kalabalık arasında gezindi. Vasiyet şu anda yanımda değil dedi. Asya, dimdik durarak yanıtladı. Ama bende var. Sonra elini kaldırdı. Yanındaki binanın çatısını işaret etti. Çarşının gözleri oraya çevrildi. Yaman belirdi. Yüzü bir şal ile örtülüydü. Ama başını yavaşça kaldırdı. Ve kazanç değil hakikat için savaşan bir kahraman gibi gülümsedi. Sesini yükseltti. Vasiyet bende. Evet, onu ben aldım. Ama bugün onu geri veriyorum. Bir çıkar için değil, gerçeği göstermek için. Sonra çevik bir hareketle pazara indi. Asya ile amcasının arasındaki mesafeye yaklaştı. Çantasının içinden eski sandığı çıkardı. Halkın önüne koydu. Sandığı yavaşça açtı. İçinde, Hacı Ömer'in el yazısıyla yazılmış vasiyet duruyordu. Mührüyle damgalanmıştı. Halk, gözleriyle görmüş, yüzleri şaşkınlıkla değişmişti. Sessizlik yerini mırıldanmalara, hayranlık ve şoka bırakmıştı. Remzi feryat kopardı. Yüzü öfkeyle patladı. Kurt gibi kudurarak bağırdı. Öldürün onları, dükkanıma yaklaşanı gebertin, emrediyorum. Çarşı yerinde kargaşa başlamıştı. Korumalar saldırıya geçmişti ancak kalabalık paniğe kapılıp geri çekildi. Tam kılıçlar havaya kalkacakken, uzaklardan yükselen güçlü bir ses duyuldu ve herkes durdu. Bu, kadının sesiydi. Birkaç saniye içinde, herkes muhafızları ve muhafızların kuzeyden çarşıyı sardığını fark etti. Önlerinde kadı ve bölükbaşı yürüyordu. Aralarında ise en büyük yetim çocuk endişeyle ama kararlı bakışlarla dimdik duruyordu. Kadı tartışmaya yer bırakmayan sert bir sesle konuştu. Durun. Bu çocukların tanıklıklarını dinledik. Şimdi bu sandığı görmek, Tüccar Hacı Ömer'in vasiyetini doğrulamak için geldik. Bölükbaşı, sandığı Yaman'ın elinden teslim aldı. O sırada Remzi dizlerinin üzerine çökmüş, tükenmiş haldeydi. Felaketin nefesinden bile daha yakın olduğunu anlamıştı. Kadı ve muhafızların bakışlarıyla karşılaştığında, artık kaçamayacağını anladı. O umutsuz ve zavallı anında, açgözlü tüccar kaçmaya kalkıştı ama halk onu durdurdu. Elleri bağlandı ve insanların bağırışları arasında götürüldü. Yetimlerin malını çalan büyük hırsız. Ne utanç! Gerçek, herkesin gözleri önünde hızla açığa çıkmıştı. Ertesi gün, eski konağa yeniden hayat geldi. Uzun zaman önce sürgün edilen yaşlı çoban Fevzi, artık yeni yetimhane müdürüydü. Aylar geçip bir yıl dolduğunda, Yaman temiz kıyafetleriyle, mahcup bir yüz ifadesiyle dükkanın kapısına geldi ve kapıyı çaldı. Asya dışarı çıktı, ona gülümsedi. Yaman elini göğsünde birleştirerek, biraz gergin ama içten bir sesle sordu. Bir zamanlar hırsız olan ama doğruyu yapmaya çalışan bir yetimle evlenir misin? Asya ona baktı. Gözleri bahar göğü gibi ışıldadı. Kim demiş ki ben kusursuz bir adam arıyorum?
Ben sadece dürüst bir yürek istedim ve onu buldum. Düğün, malikanenin avlusunda sade bir törenle gerçekleşti. Yetim çocuklar, yardımsever yetimhane çalışanları, gelinin babası ve şehir halkı katıldı. Nikahı bizzat kadı kıydı. İyi yürekli çobanın kızı ile tövbe etmiş, eski bir hırsızın evlenmesini kutladı. İkisi birlikte mutlu ve huzurlu bir hayat sürdüler. Allah onlara oğullar ve kızlar verdi. Evleri kahkahalarla doldu, kalpleri ise barışla.